İstediğiniz kişinin rüyasına girmek ister misiniz? Düşlerimizin dünyası çoğu zaman gerçekliğimizden daha fazlasıdır. Uzay ve zamanın herhangi bir noktasında kendimizi bulabileceğimiz parçanın sırlarını, şimdinin özünü ve geleceğin olanaklarını öğrendiğimiz yerdir rüyalar. Artık yanımızda olmayanları görebildiğimiz, yaklaşan olaylar için seçeneklerini inceleyebildiğimiz veya seçimimizi yaptığımız yerdir rüyalar. Rüya görenler için her zaman en ilginç olan iki durum berrak yani lucid rüya ve kehanet rüyalarıdır. Ancak hiç kimse onları iki eşit rüya türü olarak görmez. İlki bilim adamlarını ve pragmatistleri ilgilendiren bir durum, diğeri ise mistikler, filozoflar ve ezoterizm araştırmacıları içindir. Bununla beraber bazı teknikler ile astral seyahat veya lucid rüya ile istediğiniz kişilerin rüyasına girebilmenin mümkün olduğu söylenmekte. Bilim insanları da bu olasılığın peşine düştü ve araştırmalar birbiri ardına gelmeye başladı. Sadece bunlarla sınırlı kalmayıp bazı dualar, tılsımlı sözler, telepatik telkin, muskalar ve enokyan yani melek diliyle de yazılan bir dilekte bu işlemin yapılabileceği söylenmekte. Bu videoda bütün bu işlemlere göz atacağız. Bu arada enokyan melek dili ile ilgili detaylı bir videoyu yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Northwestern Üniversitesi'nden bir psikolog ve rüya araştırmacısı olan Dr. Ken Paller, rüyaların hatıraları, rüyaların bazı kısımlarını kaçırabilir, çarpık ve yanlış olabilir. Bu yüzden bütün bunları çözmek için gereken tek şey sağlam bir rüya bilimi oluşturmak olacaktır diyor. Tüm rüya araştırma ortamını değiştirecek olan şey, rüya görürken biriyle iletişim kurmanın ve etkileşimde bulunmanın bir yolu olsaydı ne olurdu sorusu üzerine başladı. Bu konuda önemli bir atılım Northwestern Üniversitesi'nde Paller ve Karen Conkley liderliğinde uluslararası bir araştırmacı ekibinin başardığı şey tam olarak buydu. Paller, Nisan 2021'de Güncel Biyoloji dergisinde yayınlanan çalışmanın hayal kurmanın bilimsel keşifleri için fırsatları önemli ölçüde açtığını söylüyor. Artık hayal kurmayı öğrenmenin daha fazla yolu var diye de ekliyor. Onlara göre hızlı göz hareketi, REM uykusu sırasında deneklerin bilinçli olarak rüya gördüklerinin farkında olduğu, nispeten nadir bir durum olan berrak rüyanın sağladığı araştırma fırsatlarından yararlanmaya başlayan birkaç yeni projelerden birisiydi. Bu yeni bir araştırma sınırıdır. Ancak berrak rüyalar binlerce yıldır bilinmektedir. Aristo bu şekilde sık sık uykuya daldığında bilinci kendini gösterir ama bir rüya olduğunu beyan eden bilinç içinde bir şey vardır şeklinde bu gizemi çözemez. Berrak rüyaları içeren bu yeni çalışma dalgası sadece rüyanın doğasını ve işlemini araştırmak için heyecan verici fırsatlar yaratmakla kalmaz, aynı zamanda öğrenme ve yaratıcılığı arttırmak da dahil olmak üzere klinik müdahaleler ve kendini geliştirme için ilgi çekici pratik olanaklar da yaratır. Peki berrak rüya nedir? Eğer bir rüyada bulunduysanız ve rüya gördüğünüzü biliyorsanız o zaman berrak rüya yani lucid rüya halini yaşadınız demektir. Dünya üzerinde yaşayan insanların en az yarısının bu kategoriye girdiği, yaklaşık %20'sinin bu fenomeni aylık olarak yaşadığı ve %1'inin her hafta bu tür deneyimlere sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bazen berrak bir rüya durumunda olan insanlar kendi filmlerinin yönetmeni gibi rüyalarında ne olacağını kasıtlı olarak seçmeye bile başlayabilirler. Bu bilinçli kontrol derecesi bilim adamları için önemlidir. Çünkü uykudaki kişinin dış dünya ile iletişim kurmayı seçebilme olasılığını arttırır. Berrak rüya sırasında beyinde neler olup bittiğine gelince
araştırma nispeten erken bir aşamadadır. Berrak rüya sırasında insanların beyin dalgaları bir EEG ile ölçülen birkaç çalışma yapılmıştır. Ancak modern bir yüksek çözünürlüklü beyin tarayıcısında yalnızca birkaç kez bu olay yakalanmıştır. Wisconsin-Madison Üniversitesi, Wisconsin Uyku ve Bilinç Enstitüsü'nden Dr. Benjamin Baird, kısacası lokalize beyin aktivitesi değişikliklerin berrak rüya ile ilişkili olduğunu hala bilmiyoruz demekte. Tıpkı lucid rüya gibi, fakat farklı olan başka bir terim daha var. Oneirotics, yani bir rüyanın içinde bilinçli olarak seyahat etme yeteneğini ifade eder. Bir rüyada bulunan bir gezgin olarak da adlandırılabilir. Berrak bir rüya, hayalperestin rüyanın farkında olduğunu ve rüyanın karakterlerini, anlatısı veya ortamı üzerinden bir dereceye kadar kontrol uygulayabildiği bir rüyadır. Bu fenomene eski Yunan metinlerinde sıkça rastlanır. Ayrıca şamanik geleneklerde de benzer kavramlar mevcuttur. Bu tanımda sadece hayal ediyorsun ve yaptığının farkında oluyorsun. Bunun için bilinçli bir seyahat ya da etkileşim içinde rüyada başka bir kişiye erişmek için rüya telepatisi, telepatik lucid rüya ya da telepatik rüya diyebileceğimiz şekilde fantastik, kurgu gibi bir etkileşime girer ve onunla bağlantı kurar. Peki bu olay size tanıdık geldi mi? Aslında bahsettiğimiz şey tam olarak da Wachowski kardeşlerin yapımcılığını üstlendiği, Keanu Reeves'in Neo karakterine hayat verdiği 1999 yapımı Matrix'e benzemekte. Yani rüyaya geçtiğiniz anda bilinçli olarak hareket etmek ve istediğiniz her şeyi sınırsız olarak yapma gücüne sahip olmak. Fakat bu tür kurgu eserlerdeki deneyimin aksine başka bir bireyin beynine girmek, ev sahibinin zihinsel durumuna veya misafirin hazırlığına bağlı olarak genellikle hoş olmayan sürprizlerle de sonuçlanır. Az önce bahsettiğimiz rüya telepatisi, biri rüya görürken başka bir kişiyle telepatik olarak iletişim kurma yeteneğidir. Modern zamanlarda telepatik rüyayı belgeleyen ilk kişi Sigmund Freud'dur. Ana akım bilimsel fikir birliği rüya telepatisini gerçek bir fenomen olarak reddederken, alternatif araştırmacılar ve çeşitli manevi gelenekler, kültürler arasında düzenli olarak ortaya çıkmasını savunur. Fakat çoğu zaman rüya telepatisine yapılan parapsikolojik deneyler tekrarlanabilir sonuçlar vermez. Astral seyahat terimi ise okültizmde ve teozofide kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esiri beden ya da astral beden, yani spiritüalizmde duble ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışına yine bu kişiler tarafından iddia edildiğine göre bilinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzerine yaptığı yolculuğa ve bu bedeniyle geçirdiklerini söylediği deneyimlere denir. Astral beden için duvar gibi fiziksel nesneler ve uzaklığın bir engel oluşturmayacağı ileri sürülür. Yani iddiaya göre kişi bu bedeniyle bir anda kıtalar arası yolculuk yapabilir ve maddi engellerin içinden geçebilir. Fiziksel bedenden çıktığında öte alem varlıklarının görülebileceği de ileri sürülmektedir. Uyku sırasında yapılan astral seyahatin fiziksel bedene döndüğünde bir rüya tarzında anımsandığı da söylenmektedir. Yine astral seyahat nasıl yapılır? Bu konuda detaylı bir videoyu yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Geldik konumuzun en önemli kısmına. İstediğiniz kişinin rüyasına girmek için yapılan bazı yöntemler var dedik. Şimdi o yöntemlere bir bakalım.
Astral seyahat de istediğiniz kişinin rüyasına girmek için kullanılan bir yöntemdir. Astrale çıkınca rüyasına girmek istediğiniz kişinin yanına gidiyorsunuz. Onun yanında olduğunuzu düşünüyorsunuz ve orada oluyorsunuz. Rüyasına gireceğiniz kişi uyurken hem onun uyuyan bedenini görüyorsunuz hem de üzerinde duran ışık hüzmesi gibi bir şey görüyorsunuz. Bu ışık hüzmesi onun o anda sanal alemde bulunan astral bedeni. Fakat astral seyahatte olmadığı için sabit durmakta. O ışık hüzmesine temas edebiliyorsunuz. Normalde astralde dokunma yoktur. Fakat bu daha farklı bir durum. Ve birkaç saniye için biraz korkutucu bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama zamanla alışıyorsunuz. Işık hüzmesine girince ruhu karşınızda beliriyor ve size gülümsüyor. Onunla konuşabiliyorsunuz. Normalde astralde diğer görülen kişilerle konuşmak için düşünmek gerekir. Yani bir nevi telepati. Fakat o anda normal konuşuyorsunuz. O da size cevap veriyor. Uyanık gibi oluyor ama aslında uyuyor. Sabah kalkınca da diğer gördüğü rüyaları hatırlamasa da sizi mutlaka hatırlıyor. Enokyan alfabesiyle rüyasına girmek istediğiniz kişinin adını yazıp yazdığınız bu kağıdı da yastığınızın altına koyunca o kişi sizi rüyasında görüyor. Doğru Enokyan alfabesini bulmak çok önemlidir. İnternette farklı, pek çok versiyonu bulunmakta çünkü. Son ve en etkili olduğu söylenen yönteme geçmeden önce uyurken beynin nasıl işlediğine kısa ve hafif bir teknik bakış atalım. Uyurken beyin alfa dalgası yayınlar. Alfa frekans aralığı 7 ile 14 GPS'tir. Genellikle gündüz düşleri ve hemen hemen bütün hipnoz bu aralıkta meydana gelir. Meditasyon kimi zaman teta'ya kaysa da büyük ölçüde bu aralıktadır. Psikik deneyimde kimi zaman alfada yer alır. Uyurken beynimizin otomatik olarak beta aralığından alfa aralığına kayar ve arada bir teta ya da delta'ya geçiş yapar. Ama uykumuzun büyük bir kısmı alfa aralığındadır. Alfada bilinç dışı zihnimiz telkinleri almaya hazırdır. Evet, uyku sırasında beynin alfada olduğunu ve dışarıdan telkin ve etkileri almaya hazır olduğunu anımsadık. İşte biz bunu kullanacağız. Özellikle rüyasına girmek istediğiniz kişiyi belirleyin. Tahminim seçtiğiniz kişiyle aranızda bir telepatik bağ olması işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Daha sonra o kişinin uykuda olacağı bir saat seçin. Eğer uykuda olmayacaksa bunu yaptığınız zaman bir işe yaramayacaktır. Yani belki aklına düşersiniz ama rüyasına giremezsiniz en azından. Şimdi rahat olabileceğiniz bir konumda durun. İsterseniz uzanabilir, isterseniz oturabilirsiniz. Rahat olun yeter. Önce bedeninizi olabildiğince gevşetin. Bunun için gevşeme egzersizlerinden dilediğinizi yapabilirsiniz. Daha sonra zihninizi rahatlatmak gerek. Zihninizde hiçbir şey olmamalıdır. Hiçbir şey sizi kaygılandırıp düşündürmemelidir. Bunu da yaptıktan sonra sıra rüyaya girmeye geldi. Önce seçtiğiniz kişinin nerede ve ne yapıyor olduğunu, ki bu büyük ihtimal yatağında uyuyor olduğudur. Bunu düşüneceksiniz. Daha sonra kendinizi bilincinizle birlikte seçtiğiniz kişinin 3. göz bölgesinden beyninin içine girdiğinizi hayal edin. Orayı yapabildiğiniz kadar resmedin. Mesela beynin içinde kelimeler, rakamlar, hatta görüntüler hayal edebilirsiniz. Evet, şu anda o kişinin zihnindesiniz. Şimdi bilinçaltının bulunduğu bir bölge hayal edin ve oraya gidin. Biliyorsunuz ki rüyalar bilinçaltının temelidir. Evet, o bölgeye gittikten sonra elinizden geldiği kadar bilinçaltına orada olduğunuzu, yani rüyasında olduğunuzu hissettirin ve hissedin.
Hatta nasıl görünmek istiyorsanız o şekilde imajlar kullanarak bunu bile gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz bilinçaltına bağırın, ben buradayım diye. Size kalmış. Yalnız şunları unutmayın. Bunu denediğinizde rüyanın tamamını hatırlamıyor ya da eksik hatırlıyor olabilirsiniz. Eksik veya yanlış gördüğünüz yerleri kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ayrıca bir insanın bir gecede fazla sayıda rüya gördüğünü de unutmayın. Ve olmadı diye umutsuzluğa kapılmayın. Daha denemek için çok zamanınız var. Yeter ki inanın. Daha önce de belirtildiği gibi bu yöntemlerle başkalarının iç dünyaları hakkında harika bilgiler edinebilirsiniz. Peki ya diğer kişi iyi niyetli olmayıp kontrolü ele geçirmek isteyen biri ise? Motivasyonlarınız ve niyetleriniz konusunda çok dikkatli olmalısınız. Akıl hastalığı, akılda tutulması gereken başka bir şeydir. Ya rüyasına sızmak istediğiniz kişinin zihni, psikolojik problemlerle ya da hakkında hiçbir şey bilmediğiniz gizli karanlıklarla doluysa? Kendinizi hastalıklara maruz bırakmaya hazır mısınız? Ya da negatif enerjileri geride bırakabilecek bilinmeyen karanlığınız varsa? Bunun dışında astral seyahatlerde size musallat olabilecek negatif varlıklar da mevcuttur. Bunlardan birini kendi dünyanıza taşımak istemezsiniz. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.